Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Geçenlerde başıma gelen bir olaydan başlayarak sizinle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Londra'da böyle önemli bir resepsiyona davet edilmiştim. O gün Londra'ya biraz erken gittim. Birkaç önceki görüşmelerim falan vardı her neyse. O arada biraz böyle kan şekerim düştü, bir şeyler yiyeyim dedim. Bir yere oturdum. Meyve suyu içerken meyve suyunu döktüm. Yani birkaç damla bir şey, çok fazla değil ama öyle bir noktaya döküldü ki böyle tam kravatla ceketin arasına döküldüğü için ceketle de kravatla da kapatamayacağım bir noktada bembeyaz gömleğin üzerinde böyle bir meyve suyu lekesi vardı. Ve o akşamki katılacağım resepsiyon da önemli. Yani fotoğraflar çekilebilir, insanlarla tanışıyorsunuz falan. Burada bir lekeyle gidemem. Biraz temizledim. Bir şeyler böyle ıslak mendille falan uğraştım, temizlemeye çalıştım ama bir işe yaramadı. Ya azalttı aslında, bayağı azalttı. Gitti mi gitmedi mi emin olamadım. Yani ve bu eminsizlik aklıma şunu getirdi. Yani insanlar bana bakar mı yani? Ben oraya gittiğimde işte konuşurken falan o leke gözlerine çarpar mı? Çarparsa anlatmak zorunda kalır mıyım? Ya bu leke var veya hiç çarpmadan acaba önceden mi söylesem? İşte ya burada bir leke var, kusura bakmayın ama kaç kişiyle tanışacaksınız? Hepsine söyleyebilir misiniz falan gibi şeyler düşünmüştüm. Bu aklıma daha önce okuduğum bir çalışmayı getirdi, birkaç tane çalışmayı. Bununla ilgili çok farklı çalışmalar yapılmış. Şöyle ki bunlardan bir tanesinde, en meşhurlarından birisinde 2000 yılında Cornell Üniversitesi'nde bir çalışma yapılıyor. Psikologlar bu çalışmayı yapıyor. 5 tane öğrenciyi bir odaya alıyorlar. Ve anket doldurmaya başlıyorlar bunlar. Kontrol grubu bunlar. Deney grubu olanlardan da bir tanesinde diyorlar ki 5 dakika geç bir saat veriyorlar. O da 5 dakika geç geliyor. Onun üzerinde de bir tane tişört var. Barry Manilow tişörtü. Barry Manilow da böyle Cornell Üniversitesi'nde çok komik, utanç verici bir tişört olarak biliniyor. Ve üzerine onu giydiriyorlar. Onunla beraber giriyor. Neyse içeride bir şeyler yapıyorlar. Tabii testini icabı bunlar bilmiyor. Çıkınca kişiye soruyorlar. Diyorlar ki üzerindeki tişörtü fark ettin mi diye. İçerideki 5 kişiye soruyorlar. Onlar diyorlar ki yok, sadece %20'si fark ediyor bu tişörtün. Geç gelen kişiye soruyorlar. O da diyor ki %50'si, yani yarısının bunu fark ettiğini tahmin ediyorum diye bir cevap veriyor. Arada %30'luk bir fark var. Buna benzer böyle farklı deneyler de var psikolojide. İşte 1980 yılında yapılan mesela bir deney var. Birisinin yüzüne profesyonel bir makyajla bir yara izi yapıyorlar. Ama sonra da bunu böyle insanların içerisine çıkartıyorlar. Çıkmadan önce de bir şekilde yüzündeki yarayı siliyorlar. Fakat kendisinin bu yaranın silindiğinden haberi yok. Daha sonra soruyorlar. İnsanlar senin bu yaranla ilgili sence ne düşündüler, ne hissettiler gibi. Yara yok aslında. Ona da söyledikleri bu yarayla ilgili insanların ne hissettiğini söylüyor. O da diyor ki insanlar beni çok rahatsız edici buldu. Bu insanlar yarayı hep fark ettiler. Yara olduğu için bana böyle işte daha farklı baktılar gibi bir yorumlar yapıyor. Yani aslında olmayan bir yaranın varmış gibi hissediyor. Bunun için New York'ta bir şapka deneyi vardır. O da çok enteresan bir şeydir. Böyle utangaç bir tane kız, e, arkadaşlarıyla çok fazla iyi bir ilişkisi yok. İşte içe kapanık bir kız bir şapkacıya gidiyor ve çok güzel bir şapka beğeniyor ama şapka onun çok içini açıyor, böyle hoşuna gidiyor ve o şapkayla gidiyor yoldaki insanlara selam veriyor. İnsanlar ona selam veriyor falan böyle. Çok mutlu. İş yerine gidiyor, iş yerinde çok mutlu. O gün çok keyifli geçiyor onun. Annesi diyor ne kadar güzel diyor. Yani akşam eve geldiğinde çok mutlusun, çok iyisin, harika bugün. O da diyor evet diyor, bugün çok mutluyum. Karşısında çok güzel insanlardan güzel dönüşler aldım diyor. Bunlar hep diyor şapkamın yüzünden. Hangi şapka diyor annesi? Kafamdaki şapka yeni aldım. Kafamda şapka yok ki. Meğerse şapkacı da unutmuş o şapkayı ve kafasında o en sevdiği şapka olduğunu farz ederek bir gün geçirmiş. Onun verdiği mutlulukla da insanların kendisine şapkasından dolayı böyle güzel davrandıklarını zannetmiş. Şimdi bir başka deneyde de 1993 yılında yapılan bir deney bu. Kenny yapmış bu deneyi de. İnsanlara şeyi soruyorlar. İnsanların, başkalarının seni nasıl gördüğünü nereden biliyorsun? Şimdi beklenti de şu. İnsanlar neyi bakar? Dış sinyalleri kullanır. Örnek veriyorum. Bak burası çok enteresan. Dersiniz ki insanlar benim işte uzun olduğumu düşünür. Kısa olduğumu düşünür. Saçlarımı böyle düşünür. Kıyafetimi böyle düşünür. Bunları fark ettiğini düşünerek değerlendirirsiniz değil mi genel olarak? Ama
Bu veriler çok farklı bir şey gösteriyor. İnsanlar bu tahminleri yaparken dış sinyalleri değil, kendi aslında içindekileri, iç sinyallere göre cevap veriyorlar. Yani örneğin işte bana karşı gergin baktı, işte kaşlarını çattı, gülümsedi gibi böyle somut insanların sizinle ilgili vereceği sinyallerden çok aslında cevap şuymuş. Mesela bugün kendimi aptal gibi hissettim. Demek ki öyle görünüyor. Ve diyor ki insanlar işte bana aptalmışım gibi baktı. Bana çok kötüymüşüm gibi baktı. Bana çok işte aşağılıkmışım gibi veya bana çok iyiymişim gibi baktı. Aslında bir yorum katıyorlar bunun içerisine. Sen kendini iyi hissettiğinde başkalarının seni nasıl öyle gördüğünü düşünüyorsun. Kötü hissettiğinde de başkalarının seni öyle gördüğünü hissediyorsun. Gerçekte ise bunun karşısında büyük ihtimal o kadar da insanlar sana dikkat etmiyorlar. Bugün böyle biraz fazla deneylerden gidiyoruz ama hepsi gerçekten ilginç sonuçlar vermişti. İşte buna spotlight etkisi deniyor. Yani spot ışığı etkisi deniyor. İnsanların bizi izlediklerini, sürekli bize baktıklarını, bizimle ilgili işte bizim aslında normalden daha fazla ilgilendiklerini fark edildiğimizi veya fark edilmediğimizi düşünüyoruz. Bu işte spotlight etkisi diye geçiyor. Aslında yani o kadar da önemli birileri değiliz. İnsanlar o kadar da bizim detaylarımızı önemsemiyorlar. Bunun bir kardeşi daha var. Kardeş kavramı, o da illusion of transparency. Şeffaflık illüzyonu. Bu da iç duygularının, yani gerginlik, işte yalan söyleme, panik, dışarıdan çok fazla belli olduğunu zannetmen. İşte bir sunum yaparsın mesela, herkes şu an titrediğimi görüyor. İşte bir sınavdasın, herkes şu anda bana bakıyor. Bir yerdesin, işte evet, kesin şıpır şıpır terler akıyor şu anda. Herkes ne kadar korktuğumu çok fark etti. Gibi aslında senin iç duyguların dışarı tarafından böyle transparan bir şekilde görüldüğünü zannedersin. Aslında insanlar çok farklı şeyler görürler. Bize dış mesajları, dış sinyalleri görürler. İçimizdeki sinyalleri bilmezler insanlar. Ama biz bildiklerini zannederiz. Yani insanlar aslında kendi düşünceleriyle meşguller arkadaşlar. Biz o kadar da çok önemli değiliz yani. Hani biz sürekli kendimizi düşündüğümüz zaman kendi görünüşümüze, hatamıza, kendi davranışımıza işte sürekli izleyip durduğumuz zaman bu odak bizi yanıltır yani. Sanki herkes de bizi izliyormuşuz gibi. Bunu azaltmamız lazım. Bizim de kendimize olan, tabii ki bu böyle umursamazlık anlamında söylemiyorum ama küçük detaylara çok fazla takılmadığımızda karşı tarafta çok fazla takılmıyor. Yani bir mülakattasın, bir toplantıdasın. İşte küçük bir cümleyi yanlış söyledin. Ona takılıp onu sürekli düzeltmeye çalışmak. İşte bir ne bileyim ufak bir hata yaptın. Hemen paniğe kapılmak, onu bir toparlamaya çalışmak. Bardak mı devrildi? Tut, kaldır, devam et. İnsanlar ona takılmıyorlar. Aslında sen kendin ona takılıyorsun. Bunlar, sen o detaya odaklandıkça insanları da oraya çekiyorsun aslında. O yüzden kötü bir şey giderse gerekirse kabul et ve hayatına devam et. O kadar da çok önemli değil. Kimse de seni o kadar çok fazla önemsemiyor. İş hayatında da, toplantılarda da, yaptığımız mülakatlarda da, iş görüşmelerinde de bunun çok büyük bir önemi var. Bu rahatlığa kavuştuğunuz zaman hem kendi işinize konsantre olabiliyorsunuz, hem ufak tefek hataları böyle gösterip de parmakla onu büyütmüyorsunuz böyle. Böylece de daha rahat oluyorsunuz. O confident, yani o rahatlığı kazandığınız zaman da başarı da onun arkasından geliyor. Gelelim bizim olayımıza. Ben ne yaptım? Ben tabii ki böyle yapmadım. Ben gittim. Kendime yeni bir beyaz bir gömlek aldım. Öyle Allah'tan ki ütü istemeyen bir gömlekti. Ve o gömlekle o resepsiyona, toplantıya katıldım. Böylece 2 tane gömleğim oldu ama kendimi daha rahat hissettim. Bunu da yapabilirsiniz eğer kolay bir çözümse. Evet, düşündüğümüz kadar önemli insanlar olmadığımızı veya insanları bu kadar çok önemsememeyi öğrenmemiz gerektiğini sanırım konuştuk. Önce kendime söyledim, sonra size söylüyorum tüm bunları. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.